Sevgili Motobox dostları, herkese merhaba. Bugün sizlere SYM'nin motosiklet modeli olan NHT200'ü, NHT200'ü tanıtacağım. Nisan 2024 itibariyle Türkiye'ye geldi. Fakat Avrupa pazarlarında yaklaşık 5 yıldır satılıyor. Özellikle SYM'nin en çok sattığı, birinci sırada sattığı Yunanistan, Romanya gibi yakın ülkelerde, bize yakın coğrafyalarda çok sevilerek kullanılan bir motosiklet. NHT özel bir motosiklet. Küçük bir motosikletin de yeterli olduğunu gösteren ideal örneklerden bir tanesi. Bir giriş modeli. Adı üstünde NHT 200. 200 derken 183 cc hacminde. Fakat su soğutmalı. 18 beygir, 15.7 Nm torka sahip. Bu değerleriyle bir de ağırlığına baktığımız zaman 152 kilo. Hafif, güçlü, kendi sınıfında. Yani bunu hiçbir zaman yine unutmayalım. Hep kendi sınıfında kıyaslamamız gerekiyor. Kendi sınıfında adeta eşsiz bir makine. Neden böyle söylüyorum? Çünkü ön lastik çapı 19 inç olan 18 beygir gücünde 150 kiloluk başka bir motosiklet yok. Bu arada hem önde hem arkada disk frenleri ve ABS'siyle birlikte. Önü 19 inç, arkası 17 inç. Ne demek istiyorum? Hem bir başlangıç modeli olarak hem de artık çok büyük motosikletler kullanmak istemiyorum. Çünkü eğilim artık bu yönde. Yavaş yavaş insanlar büyük motosikletlerden, özellikle trafikte, şehir içinde sıkıldıkları için dar, yüksek, hafif ama güçlü bir makine arayışındalar. Çok ideal bir makine. Hem başlangıç için dediğim gibi hem de bu segmentte artık çok ağırlık taşımak istemeyenlerin makinesi olarak. 120-130 km hızlara çok rahat çıkabiliyor. Cruise süratiniz, yani sürekli seyir süratiniz 110 km hızlarla çok rahat seyredebildiğiniz. Çok yeni geldiği için birkaç hafta önce, bir iki hafta içerisinde aksesuarları da geliyor. Uzun tur camıyla. Arkada gördüğünüz gibi taşıma demiri de birlikte geliyor. İstediğiniz boyutta metal, alüminyum ya da plastik bir çanta takabilirsiniz. Uzun bir tur camıyla tüm ihtiyaçlarınızı görecek. Özellikle şehir içinde, İstanbul için konuşursak köprü geçişlerinde motosiklet, scooter yerine motosiklet kullanmak isteyen, daha çok rutininde şehir içi kullanım olan fakat arada bir de günübirlik, hafta sonluk şehir dışı gezileri de yapmak istiyorum diyenler için ideal bir scooter. Uzun turlara da gelebilecek bir motor. Neden? Çünkü SYM kalitesinde ve SYM sağlamlığında bir makineden bahsediyoruz. Scooter kullanmak istemeyen, motosikletin yüksekliğini ve pratikliğini kullanmak isteyen, artık motosiklete geçmek isteyenler için ideal bir motosiklet. Çünkü 200'lük hacmiyle, 183 cc hacmiyle, özellikle İstanbul için örnek verirsek, köprü geçişleriniz varsa, günlük rutininiz daha çok şehir içinde olacaksa, çok rahat kullanacağınız, manevra kabiliyeti yüksek. Bunu da neden söylüyorum? İki tekerin arası 1.40 santim, yani 1.4005. Bu ona ciddi bir çeviklik sağlıyor. 1.5 metrenin altında bir wheelbase, yani teker açıklığı, teker aralığı sizi çok rahat manevra yaptırırken sıkışık trafikte aynı zamanda bir çeviklik de sunuyor. 152 kilogram ağırlığıyla, ki boş kuru ağırlığı 143 kilodur, oldukça hafif bir makine. Bir scooter rahatlığında kullanabileceğiniz bir makine. Uzun süreler şehir içinde ama bazen de hafta sonu günlük bir hafta sonluk gezi yapmak istediğinizde de çok rahat kullanabileceğiniz bir makine. Aslında daha uzun mesafeleri de rahat çıkarabileceğiniz bir makine. Çünkü SYM'nin sorunsuzluğunu, sağlamlığını ve konforunu satın alıyorsunuz. Eşsiz bir makine, çünkü rakibi yok. Rakibi olabilecek makinalarda şu anda kıyaslanıyor bazen, fakat ön tekerinin 21 inç olması, süspansiyon mesafelerinin 20 santim üzerine çıkıyor olması, özellikle şehir içi kullanımlarda sizin dar manevralarda zorlayacak konular 21 inç. Arazide çok iyi ama asfalt koşullarında burada gördüğünüz gibi NHT'nin 19 inç olması hem 17 inçten pratiklik alıyor, hem 21 inç kadar olmasa da arazide de, hafif arazide de size bir kullanım sağlıyor. Tam bir all-rounder, yani orta düzeyde tüm özellikleri içinde barındıran bir scooter. Artık ağır motosiklet kullanmak istemiyorum. Çevik, 120-130 km hızlara çıkabilmesi bana yeterli ve yakıt ekonomisi istiyorum diyorsanız, ki fabrika verisi 2.9 litre 100 kilometrede. Bununla birlikte sakin kullanımlarda, bunlar denenmiş değerler olduğu için söylüyorum, 2.5 litreler civarında yakacağınız, 100 kilometrede 2.5 litreler civarında yakacağınız, 110-120 kilometre hızlarla rahat seyredebileceğiniz, 2 kişiyle konforlu bir şekilde gidebileceğiniz bir adventure giriş sınıfı. Bununla birlikte bence olgun da bir adventure. Gördüğünüz bu oyukluk sizi motosikletin içerisine adeta bir eldiven gibi giyinmiş gibi hissedebilirsiniz. Bakın, tüm bacak yapınız hiç ne kısılıyor ne cruise'lar gibi önde duruyor. Tam olması gereken bu command drive position dediğimiz, yani rahatlıkla motosiklete hakim olduğunuz bir adventure stiliyle size kullanım sağlıyor. Çok rahatsınız üzerinde.
1.70-1.80 boyları arasında rahat kullanabileceğiniz. Bu arada yerden yüksekliği, sele yüksekliği 815 mm, yani 81,5 santim ki sınıfında yine rakip olarak görülen bu 21 inç ön tekere sahip arazi kabiliyeti yüksek olan scooterlar, motosikletlerle baktığınızda onlar 850-880 milimetrelere çıkıyor. Bu 81,5 milimle şehir içinde de bakın orta ayaktayken bile çok rahat ben iki ayağımın yarı ayasıyla basabiliyorum. İndirdiğimde çok daha rahat basabileceğim. Hem 1 metre 40 santim iki teker ortasının aralığıyla hem 81,5 milimetrelik sele yüksekliğiyle size çok rahat bir kullanım sağlıyor. 18 beygir gücüyle şehir içinde çok rahat kullanabileceğiniz, uzun yollarda da rahat edeceğiniz, çok pratik, dönüş yarıçapı çok güzel olan, gördüğünüz gibi benim dikliğimi kaybetmeden ne ön tarafa doğru eğilmem gereken, doğal oturuş pozisyonumda oturduğum, ne geriye kaykılmam gereken, rahatlıkla kullanabileceğim, hafif arazi koşullarında da sizi rahatlıkla taşıyacak 14 santimetrelik bir süspansiyon mesafesi var ki bu hafif arazi koşullarında sizi çok rahatlıkla süspansiyonuyla, yüksekliğiyle rahat ettirecektir. Bu arada ground clearance dediğimiz yerle motosikletin yüksekliği arasındaki fark, yani şu mesafe, şu gördüğünüz mesafe, şurada gördüğünüz mesafe 16 santim. 160 milimetrelik yüksekliğiyle rahat kullanabileceğiniz, arazi şartlarında ya da şehir içerisinde üzerinde motor koruma demiri de birlikte geliyor. Aynı zamanda karter koruması da çok sağlam ve sert bir malzemeden. 1.75-1.80 boyları için rahatlıkla binebileceğiniz de bir motosiklet. Bu da önemli. Bunu pratik olarak göstereyim. Şu anda orta ayakta. Rahatlıkla ben ayaklarımı yere basabildim. 1.77-1.78 boyumla. Bakın indiriyorum. Bu arada çok dengeli bir şekilde iniyor ve kalkıyor. Orta ayağın yeri de çok güzel. Çok rahat kullanacağınız ve iki ayağınızı tamamen basabileceğiniz, rahat kullanacağınız, gördüğünüz gibi her iki ayağım da yerde, araya sıkıştırarak rahatlıkla kullanabileceğiniz mesafede. Süspansiyon mesafesi de dediğim gibi burada 14 santimetre. Arkada ayarlı, ortada gördüğünüz gibi amortisörü de var. Düz ama hafif öne doğru da açık bir amortisör yapısıyla hem yol tutuşu hem rahatlıkla şehir içi trafiklerde rahat edeceğiniz çok güzel bir ergonomi sunuyor. Bunu tabii bacak boyunuz, kol boyunuza göre gelip denemeniz lazım ama biz çok rahat ettik. 19 inç teker çapının olması, üzerinde dual purpose dediğimiz çift amaçlı da bir lastik var. Gayet de güzel lastikler. Değiştirmeye de hiç gerek yok. Çok rahatlıkla manevra yapabileceğiniz, hem şehir içini hem uzun yolu kotaracak bir yapıda. 19 inç 17 inç kombinasyonu zaten hafif adventure'ların çok ideal kombinasyonudur. 21 inçe geçtiğiniz anda çok yükselirsiniz ve manevralarınız şehir içinde frene bastığınızda dalma efekti, kontrol etme yeteneğiniz tabii ki sınırlanır. 19 inçle hem bunu sağlarsınız hem de aynı zamanda neredeyse 17 inçe yakın bir şekilde de viraj kabiliyetini çok rahat kullanabilirsiniz. Virajlarda çok güzel, çok dengeli. %50-%50 ağırlık dağılımına sahip klasik motosikletlerden. Frenajı çok iyi. Hem ABS tam dozajında çalışıyor. Arkada da ABS olmasının büyük etkisi var tabii. Bu arada göreceksiniz ayrıntılarda şnorkel yapılı bir egzoz yapısı var. Yani hafif su birikintilerine, 30-40 santimlik su birikintilerine rahat girebileceğiniz, egzozu yukarıda bırakan, titreşimsiz, sakin çalışan çok güzel bir motosiklet. Çok güzel bir pratik özelliği var. Yağ seviyesini görmeniz için ayrıca başka bir tarafa ihtiyacınız yok. Direkt çok kalın bir cam üzerinden şurada görüyorsunuz. Bakın dışarıdan yağ seviyesini görebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Aynı zamanda gelebilecek taşlara karşı falan burada arka tarafta gördüğünüz gibi fren hidroliğinin de saklandığı hazneyi görüyorsunuz. Çok güzel özelliklere sahip. Özellikle bu şeyi çok sevdik biz. Cam içinden aynen BMW'lerde olduğu gibi görünebilmesini. Birçok yani zamanla rafine edilmiş sağlam özellikleri var. Yani otomobillerle aslında kıyasladığınızda TM'yi gerçekten herhalde Subaru gibi bir marka diyebiliriz TM'ye. Sağlamlığıyla, pratikliğiyle çok göz dolduruyor. Bunu da unutmayalım istedik. Bir diğer özelliği de size bu 14 santimetrelik süspansiyon mesafesini sağlama almak için çift taraftan kelepçeli döküm tutamaçları görüyorsunuz. Hem yukarıda amortisörler birbirine bağlı üçlü bir setle beraber döküm olarak hem de
Burada elle de gördüğünüz gibi aşağıdan yani çift kıskaçla stabilitesi sabitlenmiş vaziyette. Biz bu özelliği de çok sevdik. SYM yine güzel bir iş çıkarmış. Bence bu sınıfta satacak fiyat performans ürünü bir motosiklet. Biz çok keyif aldık. Kısa kullandık. Büyük testlerin de tabii uzun testleri de yapılacaktır. Dediğim gibi bize yakın coğrafyalarda işte Yunanistan gibi, Romanya gibi eğimli arazileri olan ülkelerde de kullanılmış, test edilmiş. Zaten SYM'nin seramik kalitesi, biliyorsunuz seramik teknolojisinin getirdiği sağlamlık, süspansiyonun ne sert ne yumuşak olması, tam orta sertlikte olmasıyla göz dolduran çok nefis dijital ekrana sahip, LED aydınlatmalarıyla çok rahat gece aydınlatmalarını da sağlayabileceğiniz hem önde hem arkada LED'leriyle. Arkasında Habaş Holding'in getirdiği tabii ki parça güvencesi, satış sonrası güvencesiyle. Motobox'ta da hem servislerini alabileceğiniz hem rahatlıkla tüm ayrıntılarıyla inceleyebileceğiniz bir ortamımız var. Yakında test motorumuzu da yapacağız. Gelip yakından inceleyebilirsiniz. Çok güzel karbon detaylara sahip. Burada böyle bir damalı yeni bir grafik tasarımı var. Bronz siyah. Kırmızısı var, mavisi var. 3 renk seçeneğiyle geliyor. Ayrıntılarda göreceksiniz. Gerçekten malzeme kalitesiyle göz dolduran. SYM'nin zaten tüm parçaları gerçekten göz dolduruyor sağlamlık açısından. Bilenler biliyor, tanıyanlar yaklaşık 20-25 yıldır zaten Türkiye'de var olan bir marka. Ama yeni kullanıcıları da çok rahat tatmin edecek ve kullandığınızda hakikaten gerçek bir enduro geniş gidonuyla birlikte rahatlıkla kullanacağınız, gözünüzü kapatıp alabileceğiniz adeta SYM'nin her modeli gibi bir scooter, bir motosiklet. Genellikle scooter'dan ağzımız alışmış. Çok güzel bir motosiklet. Bu arada benzin deposu da elinizde kalmıyor. Çok güzel, şık detaylara sahip, açılabiliyor. Karbon detaylar var üzerinde. Ayrıntılarda yine göreceğiniz üzere. Gelip yakından incelemeniz gereken, bence eksiksiz, ideal kombinasyona sahip bir motosiklet. Hepinizi Motobox'a bekliyoruz.